Merhabalar, bu videoda sizlerle birlikte Pino Buzzer modülünü öğreneceğiz. Buzzer modülü projelerimizde sesli uyarı almak istediğimiz zamanlarda kullanacağımız ses çıkışı veren bir modüldür. Şimdi hemen bağlantısını öğrenip ardından kodlamasına geçelim. Elimizde Pino kontrol kartımız var. Buzzer modülümüz. Buzzer modülümüzün bağlantısını yaparken kullanacağımız bağlantı kablomuz ve Pino kontrol kartı bilgisayara bağlarken kullanacağımız USB kablomuz var. Uygulamamızı bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimizde kullanacağımız 9 volt pilimiz ve pil şapkamız da yanımızda. Şimdi hemen Buzzer modülünü elime alıyorum ve bağlantı kablosuyla Pino kontrol kartı üzerindeki mor kapılardan herhangi birine takmam gerekiyor. 3 numaralı kapıya bağlıyorum. Bu da dijital olarak 4 numaralı pine denk geliyor. USB kablosunu elime alıyorum ve bilgisayarla arasındaki bağlantıyı yapacağım. Pino kontrol kartımızı kodlayabilmek için bilgisayardan Arduino'nun programını açıyoruz ve program üzerinde bazı düzenlemeler yapacağız. Araçlar menüsüne gidiyorum ve kart olarak Arduino Nano'yu seçiyorum. Ardından işlemciyi doğru seçip seçmediğimi kontrol ediyorum. Ve port üzerinden seri portu bağlıyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra kod yazmaya hazırım. Hemen şu aralardaki açıklama satırlarını silelim. Kodlarımız daha düzgün görünsün. Programın arayüzünde bizleri setup ve loop olarak iki kısım karşılıyor. Setup kısmında hangi pinlerin giriş, hangi pinlerin ise çıkış olduğu belirtilmek zorunda. Program çalıştırıldığında Pino kontrol kartı tarafından setup kısmı bir kez okunur ve gerekli ayarlamalar burada yapılır. Loop kısmında ise kodlarımız sonsuz bir döngüye alınarak sürekli çalıştırılır. Şimdi ilk olarak buzzer'ımıza ilgili bir değişken oluşturalım. Buzzer bilgisini orada tutsun. En başa geliyorum. Integer veri tipinde bir değişken oluşturuyorum. Adı buzzer olsun. Eşittir diyorum. 4 numaralı dijitale bağladığım için 4 olarak yazıyorum. Noktalı virgülünü koymayı unutmuyorum. Şimdi setup kısmına geldim. Buzzer'ımdan sesli bir uyarı alacağım. Yani bir çıkış verecek buzzer. Bu nedenle pin modunu çıkış pini olarak ayarlamam gerekiyor setup kısmında. Hemen pin mod yazıyorum. Parantezimi açıyorum. Buraya 4 numaralı pine bağladığımız için 4 de yazabiliriz. Ama yukarıda buzzer diye bir değişken oluşturduğumuzdan karıştırmamak adına buzzer da yazabiliriz. Buzzer yazdıktan sonra virgül koyuyorum ve giriş pinimi çıkış pinim olduğunu belirtiyorum. Çıkış pini olduğunu söylemiştik. Bu nedenle output yazıyorum. Parantezimi kapatıp noktalı virgülümü koyuyorum. Şimdi loop kısmına geçerek buzzer'dan hangi aralıklarla ses almak istediysem o kodları yazmam gerekiyor. Dijital bir modül olduğu için digital write diyorum. Parantezimi açıyorum. Buzzer diyorum. Virgül bırakıp high yani yüksek yap diyorum. Bu şekilde enerji verecek ve buzzer'dan ses çıkacak. High yazdım. Parantezimi kapattım ve noktalı virgülümü sonuna ekledim. Alt satıra iniyorum. Biraz bekleme süresi verelim. Buzzer'ımızdan kesik kesik sesler çıkmasını sağlayacağız. Delay yazıyorum. Parantez açıp 500 yazıp sonuna noktalı virgül koyuyorum. Milisaniye cinsinden bir bekleme süresi verdiğimiz için yarım saniye boyunca buzzer'ımız çalacak. Hemen alt satıra geçiyorum. Digital write diyorum yine. Parantezimi açıp buzzer yazıyorum. Virgülümü bıraktım. Bu sefer low yazıp buzzer'ımın sesini kapatacağım. Noktalı virgülümü koydum. Bunun için de bir bekleme süresi verelim. Yine delay komutumla bir bekleme veriyorum. 500 yazıp noktalı virgül sonuna ekledim. Hemen bir yükleme işlemi gerçekleştirelim. Projemizi kaydedelim. Yükleme tamamlandı. Buzzer'ımızdan kesik kesik ses çıkıyor. Yüksek düşük koduyla bu standart sesi elde edebilirsiniz. Farklı tonlarda buzzer'ı çaldırmak istiyorsak da onun kodlarını şu şekilde yazacağız. Hemen buradaki kodları siliyorum. Şöyle buzzer'ımızı çıkartalım.
Ton yazıyorum. Parantez açıyorum. Buzzer yazıyorum. Ve virgül bırakıyorum. Ardından bir ton yazmam gerekiyor. 350 yazalım. Buradaki tonların karşısında sayısal bir değer var. İnternetten bakıp araştırdığınızda farklı tonları da elde edebilirsiniz. Hemen şöyle altına biraz bekleme verelim. Delay dedik. 1000 yazdığımızda 1 saniye boyunca çalsın. Kapatmak istediğimizde de no tone diyoruz. Ve buzzer yazıp parantezimizi kapatıyoruz. Sonuna noktalı virgül koymayı unutmuyoruz. Ve biraz yine bekleme süresi verelim. 500 yazıp noktalı virgülümü koydum. Yine bir yükleme işlemi yapıyorum. Yükleme tamamlandı. Tekrar bağlantı yapalım. Bu şekilde farklı bir ses çıkışı sağlamış olduk. Siz de dediğim gibi araştırma yaparsanız değişik müzik notaları çıkartabilir. Hatta kendinize bir melodi oluşturabilirsiniz. Şöyle USB bağlantısını da çıkartalım. Pilimizi takıp bir de öyle çalıştıralım. Hemen güç girişinden pilimi takıyorum ve on-off kısmını on kısmına getiriyorum. Evet, buzzer modülünün kullanımı bu kadar kolay. Sizler de farklı buzzer tonlarıyla dilediğiniz melodileri çalabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.